Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Logitech mouse'larımız için yeni makrolarımızı göstereceğim. Yeni makrolarımızda neler var? Bunlara bir göz atalım önce arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada gösterdiğim gibi nelerimiz var, nelerimiz yok hepsine bakalım. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Oto atış, oto çömelme. Yani otomatik ateş ediyor ve otomatik eğil kalk yapıyor. Bu tuşa yani ayarladığımız tuşa bir kere dokunuyoruz. Basılı tutmuyoruz. Dokunmamız yeterli. Dokunduğun zaman kendi otomatik eğiliyor, kalkıyor, ateş ediyor. Tekrar dokunduğun zaman bunu devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Şimdi bir diğeri de otomatik atış yani seri bir atış şeklinde yine ateş ediyor, çömeliyor, Q yapıyor. Yine dokunuyorsun, kendi otomatik her şeyi yapıyor. Durdurmak istediğinizde yine dokunmanız yeterli oluyor. Ve bu silahın sekmesi yani yakın fightlarda silahın sekmesi yoktur yine. Yukarı sekmeyi kapatmıştır yani önlemişizdir tamamen. Bunlar bu şekilde. Diğer makromuza geçelim. Burada dörtlü makromuz var arkadaşlar. Dörtlü makro dediğimiz şöyle bir şey. Bir kere basıyorum. 4 mermi atıyor. Onun haricinde mermi atmıyor. Mermi atar. Bir kere bastım. 4 mermi attı. Basılı tutmuyorum kesinlikle. Basılı tutarsam normal bir şekilde 4 mermiyi yukarı doğru sektirerek atar. Ama dokun çek yaptığım zaman 4 mermiyi sabit bir yere atar. Şimdi bir diğer husus da bunun. Seri bir şekilde bas çek yaparsan normal seri tarıyormuşun gibi atışını yapabilirsin yine bu tuşla. Ve diğer olayımız bas bırak. Yani bas bırak dokunuyorsun. Spreylerinde otomatik bir şekilde tarıyor. Yani sol tuşa basarak tarama yerine bir kere dokunuyorsun, kendi otomatik tarıyor. Sen mouse'unu müdahale etmekle meşgul oluyorsun sadece. Bu da bu şekilde. Normal olarak da makroyu normal olarak kullanmak istiyorsan sağ tıka basılı tutuyorsun dürbün makrosunda. Ateş etmeye başladığın zaman dürbün makrosu devreye giriyor. Bunu da bu şekilde kullanabilirsin. Ve yakın fight'ı da normal olarak kullanmak istiyorsan normal sol tıkımızla yakın fight'ı kullanabiliyoruz. Makromuz bu şekilde. Yani full artı full bir makromuzdur. Şimdi makromuzu gösterelim. Nasıl gösterelim? Nelerimizi gösterelim? Hepsine tek tek bakalım. Şimdi arkadaşlar makromuzu aktif etmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu bildiğiniz gibi mouse'umuzun herhangi bir tuşuna atama yapıyoruz. Oradan aktif ediyoruz. Oradan kapatıyoruz. Şimdi ben makromu aktif ediyorum. Şu an aşağı doğru çekmiyor. Aktif ettim. Ağır ağır aşağı çekiyor. Yani otomatikman yakın fight makrosu devrede oluyor. Yani normal sol tıkımızda yakın fight'ı kullanabiliyoruz. Sağ tuşa basılı tutup ateş etme tuşuna bastığım zaman bakın biraz daha seri aşağı çekiyor. Yani dürbünlerde kullanıyoruz bu şekilde de. Bu da bu şekilde. Şimdi gelelim makrolarımıza. Öncelikle otomatik eğilme ve atışı göstereceğim. Burada yapmanız gereken tuşa bir kere dokunup bırakmanız. Kendi otomatik her şeyi yapıyor. İsterseniz klavyenizden sağa solu müdahale yapabilirsiniz. Ve mouse'u da yönlendirmeniz yeterli. Şimdi tuşa bir kere basıyorum. Durdurmak için yine bastım ve durdu otomatikman. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu sefer klavyemden müdahale ederek yani sağ sol yaparak yapacağım. Gördüğünüz gibi ben klavyemden sadece sağ sol tuşunu müdahale ettim ve mouse'umun da hedefte tutmaya çalıştım. Bu şekilde. Şimdi diğerini göstereceğim. Q ve C artı otomatik atış. Yine aynı şekilde basıyorum bir kere. Elimi çekiyorum. Bu da bu şekilde. Ve yine klavyemden sağ sol yaparak atış yapacağım.
Bu da bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tuşa dokunuyorum. Kendi otomatik her şeyi yapıyor. Hem ateş ediyor hem C, Q bunları yapıyor birliklerinde. Tekrar durdurmak için aynı tuşa bir kere basmam yeterli. Şimdi normal yakın fight'ımızı göstereyim. Sol tıkımız. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim dürbünlerin makrosuna. Burada nişana aldım. Mesela hedefimi arıyorum. Hedefi gördüm. O tuşa, dediğim tuşa bir kere basıyorum. Durdurmak için yine tekrar aynı tuşa bir kere basmam yeterli. Yani kendi otomatikmen tarıyor. Yani şuradan tekrar gösteriyorum. Dürbün makrosunu kullanacağım zaman, yani hangi tuşumuzdu? Bas bırak. O tuşumuza bir kere basıyorum, elimi çekiyorum. Kendi otomatikmen atışını yapıyor. Mouse'a müdahale etmen daha kolay oluyor. Bu sağ tık basılı tutmayı kullanamayan arkadaşlar için geçerli bir makro. Normal olarak da kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir şekilde. Tabi buna biraz alışmanız gerekecek. Çünkü çoklu bir makro olduğu için hangi tuşta neyi kullanacağınızı bilmeniz lazım. Ve şimdi diğer makromuzda hani dediğimiz gibi dörtlü atış. Yani şu şekilde göstereyim. Nişanımı aldım. Mesela hedef kafasını gösterecek. Bastım. Yani bir kere bas çek yaptım. 4 vermeyi kafaya attım. Biraz daha uzak mesafeden göstereceğim bunu. Özellikle bu makro, dörtlü makro 150-200 metre mesafelerde hedefinizi rahat vurabileceğiniz bir şekilde yapıldı. Şimdi bas çek yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu makroda tam boyuna tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi headshot olarak gidiyor. Burada önemli bir husus. Tuşa milisaniye hesabı. Yani anlık bas çek yapacaksınız. Yani elinizi saniyeler, yani şey olarak basılı tuttuğunuz zaman ne olur, bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi sekme yukarı gidiyor. O yüzden burada dokun çek yapacaksınız. Gördüğünüz gibi. Ne kadar hızlı dokun çek yaparsanız bu makroda o kadar mermi tuttuğunuz hedefin noktasına gider. Gördüğünüz gibi. Ve bir de bu makroda, yani şu anki dörtlü makromuzda elini seri bir şekilde bas çek yaparsan yine normal bir makro gibi sıkmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde elimi bas çek yapıyorum. Yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Nişan aldınız, dörtlü makromuzu kullanırken 2 kere seri bir şekilde bas çek yapacaksınız. Direktmen 8 mermi. Fazlasını atmaz. 3 kere yaptığın zaman ne yapar? 4'erden 12 mermi atar. Bu makro da bu şekilde arkadaşlar. En mantıklısı dörtlüyü kullanırken çok seri basmak çekmem lazım elimde. Anlık. Dokun çek, dokun çek. Dörtlü atışta da yine seri bir şekilde dokun çek. Yani 8'li atış. Çok seri bir şekilde bas çek yapacaksın. 8 mermi atacak arkadaşlar. Yani sekmesini istemiyorsan seri basacaksın bu makroda. Ne kadar seri basarsan nokta atışı o kadar iyi olur.
Gördüğünüz gibi. Elinizin çok seri olması lazım bu dörtlü atışta. 176 metre ve 4 mermi hedefin kafasında. Ama seri olursam, seri olmazsam ne olur? Elimi çekmem gerekenden biraz yavaş çekersem merminin bir ikisi boşa gider. Gördüğünüz gibi. Bakın. Elimi çekmem gerekenden yavaş çektim ve mermilerin ikisi yukarı gitti. Ne kadar seri başlarsam o kadar hedefi tutması daha rahat. Yani bir nevi kafa eğimi gibi diyelim. Nokta atışı. Bunu kas güçte seri bir şekilde kullanırsanız ne olur görüyorsunuz. Kask 4'e yani kas güçe tek atışla düşürebilirsiniz. Şu an bir mermisi boşa gitti. 3 mermi attı. Tek mermi de attığım zaman ne olacak? Kas güç düşecek. Evet. Burada bir merminin boşa gitmesi biraz daha iyi. Çünkü ban riskini önlemiş oluyoruz. Olay bu arkadaşlar. Makrolarımız bu şekilde ve normal olarak kullanmak istiyorsan makroyu sağ tuş basılı tutuyorsun. Ateş ediyorsun. Bu da bu şekilde. Bence mantıklı olanı sağ tuş basılı tutmak yerine oto atışı tıklamam yeterli bir kere. Evet arkadaşlar makromuz bu şekilde. Videonun altında bırakacağım linkten bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.